Istanbul Airport Tower, runway 34 right. Cleared for takeoff. Bir havalimanı yaşayan bir organizmadır. Her bir pisti, her bir duvarı, her bir yolcunun ayak ritimlerini taşır. Burada hava solunan bir şey değil, dolaşan bir hikayedir. Her nefeste binlerce yolcunun merakını, duygusunu, vedasını taşır. Bizler de bugün kokunun yolculuğunda bu dünyanın kalbine iniyoruz. Şimdi İstanbul Havalimanı'ndayız. Kokularla, tatlarla büyük bir yapının içerisindeyiz. Buraya girdiğinizde burada aldığınız kokular size ne hissettiriyor? İstanbul Havalimanı benim için hem ayrılığın hem de kavuşmanın aslında kokusu. İnsanların nasıl hasretle birbirine koştuğunu, kucaklaştığını ve bunun sadece görsel bir izleyici olarak sizin bakmış olduğunuz bir sahneden ibaret değil. Aslında orada salınan hormonlarla insan kokusu da değişiyor. Dolayısıyla İstanbul Havalimanı benim için bu kokuları, özlemi, kavuşmayı, beraber olmayı, paylaşmayı da çağrıştırıyor. Havalimanı büyük bir yapı. Burada koku, hava gibi teknoloji yönetimleri nasıl oluyor? Havalimanı büyük bir yapı dediğiniz gibi. Nasıl ki bir canlının, nesnenin ya da bir mekanın kendine ait ve has bir kokusu varsa, havalimanı da kendi özelinde ona ait bir has bir kokusu var diyebilirim. Girdiğimiz mekanın kokusu sadece burnumuza değil, hafızamızın en derin klasörlerine işler. Yıllar sonra bir şehri hatırladığımızda aklımıza gelen ilk şey o havalimanının kokusu olabilir. Siz mesela havalimanına girdiğiniz zaman ne hissediyorsunuz bu kadar değişik karmik kokulardan? İnsan tam bir ortam canlısı. Biz ortama göre şekil alıyoruz ve milyarlarca yıldan bu tarafa gelen en önemli duysal miras olarak koku da bu çevrenin, bu ortamın en önemli faktörlerinden biri. Türkiye'de birçok havalimanı ve dünyada özellikle Avrupa'da çok havalimanını gördüm. Brüksel'in havalimanının kokusunu hep güzel hatırlarım. Danimarka, Kopenhag Havalimanı'nın kokusunu hala unutmam çünkü yenilik etkisi vardı. Bir mekana girdiğinizde önce sesleri duyarsınız. Ancak asıl kararı verdiren kokudur. Havalimanı gibi yoğun alanlarda aldığınız tek bir nefes bile ruh halinizi anında değiştirebilir. Koku burada adeta bir rehber gibi davranır sizlere. Havalimanında herkes yiyeceklere saldırır değil mi? Bu tamamen yaşama içgüdüsü. Şimdi aslında herkesin belli bir seviyede uçak kaygısı var. Belli bir seviyede uçacak ya, kontrol kendinde değil. Bununla ilgili kaygısını yenmek için kendisini rahatlatabileceği en basit davranışlardan birine dönüyor. Yeme içme davranışı. Aslında koku, İstanbul Havalimanı'ndaysak şu anda buranın kokusu bizim aslında insanlara attığımız bir imza. Havalimanına adım atan herkes aynı duygudan bahseder. Ferahlık. Bu sadece mimari ya da ışıkla ilgili değil. Koku, havanın taşımayı seçtiği ilk duygu. Bazen bir terminali sevdiren şey işte bu görünmez hafiflik hissidir. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız.
Bir kimyager ve koku uzmanı olarak buranın sizce farklılıkları nelerdir? Havasından, yani etrafındaki ortamından farklılığı nedir? Buraya ilk ben de girdiğim zaman şöyle hissettim. İstanbul Havalimanı'na gerçekten ben dedim ki, Selçuk yavaş yürüyorsun, sakinledin. Hani o temiz hava aslında tüm havalimanlarında olması gerekiyor ve bizi o stres altından çıkartıp sakinleştirmek gerekiyor. Benim için İstanbul Havalimanı daha böyle nezih bir kokusu oluyor. Yani içeri girdiğimde ferahlıyorum. Hani hiçbir şekilde daralma, tam tersi özgürlük hissiyatını veren, ben bir ülkeden çıkıyorum heyecanını katan bir kokusu olduğunu düşünüyorum. Bir nefesin bile bu kadar planlandığı bir yerde hava artık sadece doğa değil, mühendisliğin de eseri. Bu terminaldeki ferahlık hissi yüzlerce sensörün ve havalandırma kanallarının eseri. Havalimanına girdiğimde muazzam bir temiz hava kokusu alıyorum. Evet. Ve içerideki yemek kokuları, dediğiniz gibi kahve kokuları, insanların kendi üzerindeki kokuları, bundan karışmamasını nasıl ayrıştırıyorsunuz? Bu çok büyük bir başarı. Çünkü Evet. her noktasında, her adımda muazzam bir temiz hava ve sonsuzluk hissi veriyor. Terminalimiz genelinde 560'a yakın klima santrali, 4500'e yakın fan coil. Ortam havasıyla iç havanın birbirine karışmamasını sağlayan 523 tane hava perdesi, 396 adet klima. Biz bu olguyu burada yaşatmaya çalışıyoruz. Yeme içme alanları da içinde oluşan kokulu ve yağlı hava davlumbaz sistemleri vasıtasıyla emiliyor. Sonrasında elektrofiltreler vasıtasıyla havanın içerisindeki yağ molekülleri toplanıyor ve akabinde ise karbon filtreler ya da plazma filtre olarak adlandırdığımız filtreler vasıtasıyla koku oluşumu tamamen hava içerisinden nötralize edilip dışarıya veriliyor. Havalimanındaki farklı kokuları yönlendirmenin en şeyi, her mutfağın kendi kokusunu kontrol edebilecek akıllı hava emir sistemleri var. Bunlarla kokunun dışarı çıkmasını engelliyoruz. Daha doğrusu misafirlere ulaşmasını engelliyoruz. Ozonizasyon, Evet. havanın temizlenmesi, ne olursa olsun burada bir yemek kokusu, bir insan kokusu olmalıydı. Olmayışın nedeni filtrasyondur. O kocaman aletler var salonlarda, orada filtre edilmesi. Ama onun yanı sıra etrafa serpiştirilecek güzel koku verenler burada başka türlü bir havayı yaratır. Biz de bunu yansıtmaya çalışıyoruz burada ve bunu yansıtırken de özellikle havalimanı kapısından içeri girdiğiniz zaman yüzünüze vuran o taze ve temiz hava ve akabinde alt notalardan gelecek olan işte parfüm ve yiyecek kokusu ve etnik kökenli insanların kendi doğal kokusuyla beraber bir harman yaratmaya sağlıyoruz. Burası İstanbul Havalimanı diyebileceğiniz bir hava kimliği oluşması önemli. Kokunun yolculuğu bizi duygudan bilme, insandan sisteme taşıdı. Artık biliyoruz ki hava sadece solunan bir şey değil. Hafızayı, duyguyu, mekanı birbirine bağlayan görünmez bir dil. Ve böylece 5 bölümlük yolculuğumuzun sonuna geldik. Bizi mutfaktan piste, kahveden rüzgara, parfümden hatıralara taşıyan bu görünmez hikayeyi birlikte izledik. Umarım sizler de bundan sonra aldığınız her kokunun içerisinde saklı olan o hikayeyi fark edersiniz. Hoşça kalın.